Yaklaşık bir ay önce bir shorts videosu yayınlamıştım ve Çin nüfusunun %96'sının bu hattın doğusunda yaşadığını söylemiştim. Yapılan yorumları okuyunca gördüm ki insanların çoğu ya dediğime inanmamış ya da mantıklı bulmamışlar. Aslında çok da haksız değilsiniz. Çin'in devasa nüfusunu düşününce bu hiç de inandırıcı gelmiyor. Ama ben de haksız değilim. Bugün Çin nüfusu 1,4 milyar ulaştı. Bu sayının büyüklüğünü şöyle düşünün. Bütün Avrupa'yı, Amerika'yı, Kanada'yı ve Avustralya'yı toplasanız bile yine Çin'deki nüfusa ulaşamıyoruz. Dünyadaki yaklaşık her 6 insandan biri Çinli. Ama nüfusuna karşılık Çin'de devasa büyüklükte bir ülke. Rusya ve Kanada'dan sonra 3. sıradalar. Bu iki ülkenin buzla kaplı verimsiz arazilerinde düşersek belki de dünyanın en büyük ülkesi bile olabilirler. Şimdi kendimi destekler gibi yapıp sizi haklı çıkarmaya başladım. Ama hemen sayılarla işi kendime çevireyim. Bu hattın doğusundaki eyaletlerin nüfusunu toplayınca 1,3 milyar insan yapıyor. Batıdaki insan sayısı ise sadece 84 milyon. Yani aslında boş dediğimiz yerde bir Türkiye yaşıyor. Ama haritayı değiştirip sizi daha da ikna edeyim. Bu gördüğünüz harita NASA'nın ışık haritası. Videolarımda zaman zaman kullanıyorum. Çünkü dünyaya dair çok fazla bilgi veriyor. Burada da aynısını görüyoruz. Çizginin doğusu ışıl ışılken nüfus çok az olduğu için batı taraf karanlıkta gibi görünüyor. Sanırım şimdi bir iki adım olsa da benim tarafıma geldiniz. Ama siz şüphe etmekte hala haklısınız. Çünkü bu hikaye sadece ışık azla açıklanacak bir hikaye değil. Coğrafyadan etnik kökene, komünizmden paraya kadar birçok şeyin iç içe geçtiği bir denklem. Bakalım bu denklemi çözebilecek miyiz? Hazır başlamışken bir yanlışı daha düzeltelim. Biz genellikle jeopolitik konularla ilgili videolar hazırladığımız için bizim bir yerden fonlandığımızı sanan bir kitle var. Şimdiye kadar hiçbir vakıftan, dernekten, siyasi partiden ya da siyasetçiden para almadık. Bazen sponsorluk anlaşmalarımız oluyor. Onları da zaten videoda açıkça görüyorsunuz. Bizi destekleyen tek grup, birinci aboneden biri sadece sizsiniz. Ve biz bize yeteriz. Çünkü İran-İsrail savaşında gördük ki fonlanan kanallardan çok daha fazla gündem oluşturabiliyoruz. Videoyu en beyaz noktadan başlatıp en karanlık tarafa adım adım götüreceğim. O yüzden şimdi 5000 yıl öncesine gidiyoruz. Çin dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi ve kuruluşları 5000 yıl önce bu noktada oldu. Bu noktayı seçmelerinin altında kutsal bir hikaye ya da derin bir felsefe yok. O tarihlerde bu coğrafyadaki en verimli su kaynağı olan Huanghe Nehri'nin etrafında yerleşim kurdular. Su önemliydi. Bu sayede yerleşik hayata geçip tarım yapabildiler. İlk Çin devleti diyebileceğimiz organizma bu noktadan başladığı için doğal olarak en gözde yerde burası oldu ve sonra genişlemeye başladılar. 5000 yıl içinde defalarca kez bölündüler. İsyanlar çıktı. İç savaşlar yaşandı ve bugünkü sınırlarına ulaştılar. Ama sınır konusu Çin'de çok karışıktır. Hala Rusya'dan, Hindistan'dan, Nepal'den ve hatta Kuzey Kore'den talep ettikleri topraklar var. Çin'in yarısından bu çizgiyi geçirince karşımıza aslında iki farklı ülke çıkıyor. Doğuda bol bol ırmaklar var. Bunlardan en önemlisi Yangtze Nehri. 6000 kilometre devam eden dünyanın en uzun 3. nehri. Yangtze zaten Çince'de uzun demek. Yani isim tercihi bayağı bir yaratıcı. Çin'in en büyük iki şehrinin bu nehirle doğrudan bir bağlantısı var. Mesela Şangay bu nehrin direkt ağız kısmına kurulmuştur. Ya da başkent Pekin. Bu nehirle doğrudan bir bağlantısı yok ama olsun diye dünyanın en büyük kanalını açtılar. Tam 1776 kilometre uzunluğunda ve yaratıcılıklarını bir kez daha konuşturup ismini Büyük Kanal koydular. İki farklı ülke gibi demiştim. Batıda ise bitmek bilmeyen çöller var. Bu hattın bittiği yerde Gobi Çölü başlıyor. Onu geçtikten sonraysa Taklamakan Çölü sizi karşılıyor. Yani batıda kuraklık varken doğu su kaynaklarıyla dolu. Su demişken yağışlar da birbirinden çok farklı. Çin'in doğusu 2000 mm yağış alırken batısı sadece 200 mm yağış alıyor. Peki aynı ülkenin içinde niye böyle bir fark var diyeceksiniz. Çünkü ülkeye doğudan giren muson rüzgarları batıya ulaşmadan zayıflıyor. İki farklı ülke gibi derken gerçekten abartmıyorum. Çin'in batısı dağlarla kaplı. Kunlun, Altay ve Himalaya gibi sıra dağlar var. Batının %60'dan fazlası eğimli araziyle kaplı. Bu yüzden ulaşım, kentleşme ve tarım yapmak çok zor.
Doğuda ise böyle bir durum yok. Geniş düzlükler var. Batıdaki dağlar yüzünden çok sert karasal iklim yaşanıyor. Batı Çin'de kışın sıcaklık -40'a düşerken yazın +40 dereceleri görebiliyor. Bazı aylarda gece ve gündüz arasında bile 20 dereceyi bulan farklar oluşabiliyor. Eğer bir yerde bu kadar çok dağ varsa burada sizce ne vardır? Doğru tahmin, deprem. Dünyanın en yüksek zirvesine sahip Himalayalar Çin'in batısında. Bu dağ Hint tektonik plakasıyla Avrasya plakasının çarpışmasından sonra oluştu. Bu iki dev plaka yılda yaklaşık 5 santimetre birbirine doğru hareket etmeye devam ediyor. 2015 yılında 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretti. Ama bu bir son değil. Himalayalarda her zaman 7 üzeri büyük deprem riski var. Bu da Çin'in doğusunu batısından daha cazip bir hale getiriyor. Bir an için Çin'de doğduğunuzu hayal edin. Elinizde iki farklı ülke var. Biri kurak, dağlık ve deprem bölgesi. Diğerinin iklimi daha iyi, su kaynakları bol ve daha güvenli. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Muhtemelen herkesin cevabı aynı. O zaman şimdi beyaz noktadan griye geçelim. Çin'i bugün çok güçlü bir ülke olarak biliyoruz ama sadece 100 yıl önce hiçbir şeyleri yoktu. 1839'dan 1949 yılına kadar olan dönemlerine aşağılanma yüzyılı diyorlar. Bu Komünist Parti tarafından konulmuş resmi bir isim. Abartı değil. Çünkü Çin bu tarihler arasında belki de en zor günlerini geçirmişti. Çin'i bir süper güç haline getiren şey ise tek bir adamdı. Deng Xiaoping. Size hemen ilginç bir şey göstereyim. Bu çalışma kartı Deng'e ait. Alttaki notta müdürü şöyle yazmış: çalışmaktan kaçınır, tekrar işe alınmasın. Müdürünün beğenmediği o işçi yıllar sonra Çin'in başına geçecek ve bir ülkenin kaderini değiştirecekti. Mao'nun koyduğu katı sosyalist kuralları esnetti. Onun aksine Deng Çin'de özel sektörü destekledi. Ondan önce Çin dünya ile ticaret yapamıyordu. Yasakları kaldırdı. Çin'e yatırım çekmeye başladı. Bu kısmı hiç uzatmayacağım. Çünkü hikaye hep aynı. Daha önceki videolarda başka ülkelerde de gördük. İnsanları serbest bırak, vergiyi düşür, kazanılan parayı yeniden eğitim ve teknolojiye yatır. Zenginleşiyorsun. Reçete hep aynı. Dengin sorunuysa Çin'in sosyalist bir ülke olmasıydı. Bir anda ülkeden sosyalizmi kaldıramazdı ama zekice bir hareket yapıp bazı bölgelerden kaldırdı. Buralara serbest piyasa kuralları getirdi. Sonuç, bir zamanlar balıkçı kasabası olan Shenzhen, Huawei ve DJI gibi markalar çıkarttı. Dengin kurduğu özel bölgelerin tamamı doğudaydı. Burada insanlar zenginleştikçe iş imkanları arttı ve bu da doğal olarak batıdan doğuya göçü başlattı. 1970'lerden önce %96'ya %4 gibi bir oran yoktu. O zamanlar Çin %75'e %25 gibi bir dağılımdaydı. Aslında yatırımlar ısrarla doğuya değil de batıya yapılsaydı göç tersine işler ve Çin nüfusu ülkenin tamamına yayılırdı. Ama yapmadılar. Bilerek yapmadılar. Bu da bizi gri bölgeden siyah bölgeye götürüyor. Tarihi 1850'ye ayarladım. Şimdi hızlıca 100 yıl boyunca Çin sınırlarının nasıl değiştiğini göreceksiniz. Toprak rengine yakın, açık yeşil gördüğünüz ülke Çin. Dikkatlice izleyin. Bu hattın batısında kalan kısım 1951 gibi çok yakın bir tarihte Çin'e dahil oluyor. Yani buradaki nüfus Çinli değil. Burada iki büyük bölge var: Tibet ve Doğu Türkistan. Her iki bölgenin de kendine özgü kültürü, tarihi, dili ve dini var. Buradaki nüfus kendisini Çinli olarak görmüyor. Ama tam tersi de geçerli. Çin Komünist Partisi de onları Çinli olarak görmüyor. Özellikle Doğu Türkistan'da halka zorunlu kısırlaştırma politikası uyguluyor. Burada yaşayan kadınlara zorla doğum kontrolü ve kürtaj uygulaması yapılıyor. Çin'in tek çocuk politikasını daha önce duymuşsunuzdur. Bu politika Pekin'de ya da Shenzhen'de çok da uygulanmıyor. Ama Doğu Türkistan'da ikinci bir çocuk yapmak isteyenler kendisini toplama kampında buluyor. Zaten çoğu ailenin bir tane bile çocuğu yok. Çünkü erkekleri toplama kampında esir tutuluyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Çin burada zorla nüfus kontrolü yapıyor. Şimdi videonun en başına dönelim. Bir tarafta ülkenin %96'sı varken diğer tarafta sadece %4'ü yaşıyor. Buna inanmamakta haklıydınız. Çünkü gerçekten çok mantıksız. Ama eğer bir yerde bu kadar dramatik bir fark varsa onun altında mutlaka büyük bir hikaye de vardır. Çin'in hikayesi de işte buydu.